Değerli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, uzun bir aradan sonra ve yoğun bir başvuru döneminden sonra tekrar bir aradayız. Evet, 2025 yılı başvuruları Almanya, İsviçre ve Avusturya bölgelerinde her zamankinden daha fazla bir yoğunlukla, bir başvuru yoğunluğuyla karşı karşıya kaldı. Dolayısıyla tabii ki değişiklikler var. Fakat işin en başından başlayıp aslında bir öğrencinin başvuru yaptığı zaman hangi kriterlere dikkat etmesi gerektiği, özellikle başvuru dosyasında nelere yer vermesi gerektiğinin üstünden tekrar geçip, hele bir de öğrencinin eğer beklediği not durumu beklenenden çok daha düşük geldiyse, burada nasıl bir manevra alanıyla hareket etmesi gerektiğini de sil baştan sizlerle aslında konuşuyor olacağız. Şimdi her zaman ifade ettiğimiz gibi bir başvuru dosyasında bulunması gereken en önemli evraklardan ilk ikisi not. Yani eğer biz ulusal bir öğrenciysek, ÖSYM sınavına girdiysek ÖSYM yerleşim notu ya da abitur ya da matura ya da IB diplomasından bahsedebiliriz aslında. Buradaki transkriptlerden bahsedebiliriz. Ve diğer bir majör evraksa her zaman için Almanca C1 düzeyinde dil bilirliğinizi belgelemeniz gerektiğini her şekilde vurguluyorduk zaten. Şimdi bunun sebebi ne? Bir üniversiteye ortalama 5000 kişi başvuruyor aşağı yukarı ve bunların içinden sadece 600 kişisi kabul ediliyor. Eğer dünya üzerinden, Çin'den, Hindistan'dan, Rusya'dan, Dubai'den, aklınıza gelecek her yerden bu 3 bölgeye başvuruda sadece not ve Almanca C1 belgesi beyan edilseydi, o zaman bu adamlar elemeyi neye göre yapacaktı? Şimdi burada hemen başvuru dosyanızda olması gereken diğer evraklar kısmına baktığımız zaman, aslında sizi kabul edecekleri evraklar kısmına baktığımız zaman ilk IELTS çıkıyor karşımıza. Daha sonra sertifikalar çıkıyor. Sertifikalardan kasıt neydi? Biz hangi meslek grubunda hareket ediyoruz ki? Hangi meslek grubuna yöneliyoruz ki? Bizim sertifikalarımızda neye odaklanmamız gerekiyor? Hem kişisel gelişim anlamında hem de mesleki olarak sunmamız gereken sertifikasyonlar anlamında. Ve hemen akabinde referans mektupları devreye giriyor, CV'ler, CV'den sonra karneler ve başarı belgelerinin yeminli tercüme çevirileri ve noter onayları devreye giriyor. Özellikle çoğu üniversitede staj ve staj konusu en çok velilerin kafasını karıştıran konu. Biz resmi staj mı beyan edeceğiz? Çünkü okuduğumuz okullar meslek lisesi değil ve biz resmi staj yapabilecek durumda değiliz. Bunu daha önceki videolarımızda da vurgulamıştık. Misafir stajyer, gözetmen stajyer olarak staj dosyanızı hazırlamanız gerekir ve bunu beyan etmeniz gerekir. Hemen arkasından motivasyon mektubu söz konusu olacak. Fakat bu motivasyon mektubunun copy-paste bir metin olmaması, kişiye özel hazırlanması ve bunun detayına birazcık inecek olursak aslında şundan bahsediyor olmanız gerekiyor. Neden ben? Neden sizin üniversiteniz? Neden bu bölüm? Bunu kanıtlı, ispatlı ve ayakları çok yere basar bir şekilde kurguluyor olmanız gerekiyor. Bunun haricinde özellikle girmeniz gereken akademik sınavlarda TESTAS'tan hep bahsediyorduk. Olmazsa olmazımızdı. Özellikle not yükseltme sınavı olarak da düşünebileceğiniz bir sınav olduğunu gene daha önceki videolarımızda vurgulamıştık. Ve 2025 yılında oyun planına mühendislik fakültelerinde, işletme ve ekonomi fakültelerinde GMAT ve SAT sınavları da girmiş bulunuyor. İsviçre'de de aynı şekilde, Avusturya'da da ve Almanya'da da bunları artık gözlemlemeye başladık. Dolayısıyla bu bizi neyle karşı karşıya bırakıyor? Artık ne yaparsak yapalım son dakikada bizim hayatımızı, mesleğimizi ya da seçebileceğimiz üniversiteyi kurgulamamız mümkün olmayacak. Onun için mümkün olduğunca 2,5-3 yıl öncesinden başlayan bir dönemde peyderpey çok nokta atışı bir şekilde hazırlık yaparak sürece başlamanız gerekiyor. Bu kadar bir evrak silsilesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Veliler, öğrenciler koşturuyor, en doğru dosyayı toparlamaya çalışıyor. Fakat günün sonunda bizlerin, sizlerin ve öğrencilerin bilmediği, muğlak olan tek bir done var bu evrak silsilesinin içinde: not. Gerçekten o girdiğimiz sınavlarda notun ne geleceğini hiçbirimiz bilmiyoruz ve bunu öngöremiyoruz. Bu bizi neye götürüyor? İşte şu anda
videonun asıl konusuna götürüyor. Biz düşük not geldiği halde ABCD planlarımız cebimizde mi? Ya da iyisi olursa tamam hepimiz için iyi ama düşük not olduğu takdirde biz gerçekten yolumuzu nereye doğru çevireceğiz? Nereye doğru gitmemiz gerekiyor? Hangi yedek planları yapmamız gerekiyor? Yedek plandan kasıt da şu, hep şu soru geliyor. Hocam acaba düşük puanla alan üniversiteler var mı? Bakın bu üçgende Almanya, İsviçre ve Avusturya üçgeninde dünya listelerinde olan üniversitelere girmekten bahsediyorsunuz. Zaten burada düşük bir puanla yerleşmeniz mümkün olmayacak. Onun için TESTAS sınavlarından, onun için GMAT ya da SAT'lerden ya da İngilizce, Almanca dil skorlarından bunun için bahsediyoruz. Ama şöyle de bir gerçek var ki özellikle tıp ve mimarlık bölümlerinde ya da daha tasarımsal bölümlerde kimi yeteneğe dayalı, kimi de tıp gibi yüksek düzeyde bir notla alım yapan bir bölüm olduğu için bu bölüm bizden düşük notu hiçbir şekilde kabul etmeyecek. Peki düşük nottan kasıt nedir? Ne ifade etmiştik? Almanya'da en yüksek not 1, en düşük not 6. Yani bizim sistemin tam tersi. Örneğin sizin tıp fakültesine girebilmeniz için 1.0, 1.1, hadi en kötü ihtimalle 1.2 gibi bir puana sahip olmanız gerekiyor. Yani ülkenizde hangi sistemde eğitim almış alırsanız olun. Bunu kalkıp da Alman not sistemine çevirdiğimiz zaman bu skalaya tekabül etmesi gerekiyor. Bu olmadığı takdirde ben 1.3 aldım, 1.5 aldım, 6 aldım, tıbba yerleşmek istiyorum. Mümkün olmayacaktır. Çünkü tıp fakültelerinin eleme kriteri ilk etapta bu. Maalesef ki buna odaklanıyorlar. Ya da dosyanızın geri kalanı sağlam değilse, başvuru yaptıktan sonra size gelen evraklar çok üzgünüz. Fakat önünüzde daha fazla yetkinliği olan adaylar olduğu için üzülerek sizi kabul edemiyoruz. Sıralamada çok geridesiniz şeklinde resmi yazılar geliyor, red yazıları geliyor. Amerika'yı 50 kere keşfetmeye gerek yok. Evet, hedefiniz bu olabilir ama notunuz düşük geldiyse genelde tıp öğrencileri alternatif tercihle gidiyor. Biyoloji alanında da tercihler yapabiliyor ya da biyokimya alanında. Ve burada bir sene eğitim gördükten sonra önümüzdeki sene için yetkinliklerini tamamen tekrar hazırlayıp bir sonraki sene tekrar başvurmak marifetiyle de yola devam edebiliyor oluyorlar aslında. Fakat bunları bilmeden, alternatiflerinizi oluşturmadan sadece körü körüne tek bir tercih listesiyle özellikle bu alanda gidiyor olmanız size son derece sıkıntılı bir süreç yaşatabilir. Hele bir de öğrencide özellikle altını çiziyorum, TESTAS ya da dil skorları notla birlikte gereken yetkinlikte değilse aslında bizim işimiz bu bölümde çok zor olacaktır. Aynısını mimarlık bölümü de için söyleyebiliriz. Bunlar kamu hizmetine tabi alanlar olduğu için ve belli başlı iletişim yetkinliği istediği için evet aynıları TESTAS, not ve dil skoru bu bölüm için de geçerli ve artı çiziminiz yani portfolyoyu ne şekilde beyan ettiğiniz de önemli olacak. Aslında baktığınız zaman bir danışman için iş yükü, yani kalkıp da bir öğrenciye tek bölüm tercihi yapmaktansa sadece tek bir bölüm yerine bak bu bölümü tercih ediyoruz ama eğer bizim notlarımız umduğumuz gibi gelmezse B planında hangi meslek grupları gene senin yetkinliğin dahilinde yönelebiliriz? Bunların planını çok önceden yapmamız gerekiyor ve çoklu tercih yapmamız gerekiyor. Kabuller geldikten sonra bunun seçimini yapmak aslında hem öğrenciyi hem veliyi rahatlatan ve stres unsurunu ortadan kaldıran bir yapıyı önümüze seriyor. Onun için özellikle notun ne geleceğini bilmediğimiz için ve bizim başvurduğumuz senede bir çan eğrisine tabi olduğumuzdan dolayı dünya genelindeki not ortalamalarının altında mı kalacağız yoksa üstünde mi kalacağız? Bunu bilmediğimiz için hazırlıklarımızı son derece ayakları yere sağlam basar bir şekilde yapmamız önemli olacak. Aksi takdirde hezimete uğruyorsunuz, kabullerim gelmedi ya da bir yerden kabul geldi ama kayıt zamanını kaçırdığınız için hiç bakmadan bile elinizin tersiyle bunları itebiliyorsunuz, eleyebiliyorsunuz.
Aslında kariyeriniz için, eğitim kariyerinize çok güzel bir başlangıç yapmak için çok iyi fırsatları da geri tepmiş oluyorsunuz. Onun için lütfen bu konuda tecrübe sahibi olan danışmanlarınızı dinleyin ama bu asla bir WhatsApp grubundaki bir veli güruhu olmamalı. Çünkü hep size şöyle geliyor bilgiler. Neredeyse 300'e yakın üniversite var Almanya'da. Ve eğer danışman gerçekten işinin ehli ise yaklaşık 1000 küsür tane bölüme başvuruyor. Dehşet bir başvuru yoğunluğuyla uğraşıyor. Fakat veliler sadece kendi öğrencisi nezdinde sadece bir alanın başvurusunu biliyor. O da geçen yılın deneyimi oluyor. Adı üstünde geçen yıl. Yani geçen yıl bu öğrenci şuraya yerleşmişti. İyi ama o geçen yılın not dökümüydü. Dolayısıyla bu söylemleri çok fazla dikkate almadan tamamen geleceğe odaklı, gelecekte bizi neler bekliyor, bu üniversite bizi mülakata mı çağırabilir, acaba bizden ek bir sertifikasyon mu isteyebilir, bunları öngörüp hareket ederseniz hayal kırıklığına da uğramamış olursunuz. Evet, bu haftalıkta bizden bu kadar. Yeni döneme başlarken özellikle bunları yeniden hatırlatıp, bunları göz önüne alarak özellikle 2026 başvurularında çok daha bilinçli bir yol izlemenizi canı gönülden temenni ediyorum. Hoşça kalın.